Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı farklı, lezzeti parmaklarınızı yedirecek kadar muhteşem olan bir tarif hazırlıyoruz. Bu lezzetli tarife geçmeden kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlarsanız yayınladığım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifin yapımına ilk olarak hamur ile başlıyoruz. Bunun için bir paket yaş mayanın üzerinden 1 su bardağı ılık süt ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Maya eridikten sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve yavaş yavaş unu eklemeye başlıyorum. Unun bir kısmını daha ekledikten sonra üzerinden 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Yoğurt biraz soğuk olduğu için ilk başta eklemedim ki mayayı öldürmesin diye. Ve yarım tatlı kaşığı da tuzunu ekleyip şöyle bir karıştırdıktan sonra spatula ile hamuru karıştırmaya devam ediyorum. Elimle yoğrulabilecek kıvama gelinceye kadar bu şekilde hamuru hazırlıyorum. Unun kalanını da şimdi hamurun içerisine ilave edip elimle yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Ele yapışan bir hamur olacak. Güzelce hamuru toparladım. Bakın kıvamı gördüğünüz gibi gayet yapışkan vaziyette. Şimdi 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını ekliyorum hamurun içerisine. Ve hamuru tereyağı ile güzelce yoğuruyorum. Bu aşamada un ilavesi yapmayın. Tereyağı ile yoğurdukça hamur güzel toparlanacak ve böyle elastik bir kıvama gelecek. Toparlanıncaya kadar tereyağını hamura iyice yedirin. Yaklaşık bir 5 dakika yoğurmanız yeterli olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi o ele yapışan hamur artık ele yapışma kıvamından geçti ve böyle elastik bir hale geldi. Çok güzel bir kıvamı var. Piştiğinde de yumuşacık olacak. Şimdi hamuru kapağını kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamburger köftesi için 600 gram orta yağlı kıymanın üzerinden 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı galeta unu, ve 1 yemek kaşığı ketçap ekliyorum. Hamburger köftesi malzemelerini ilk olarak kaşıkla iyice karıştırıyorum. Ardından köfteyi elimle güzelce yoğurarak hazırlıyorum. Hamburger köftesini iyice yoğurduktan sonra toplamda 12 eşit parça olacak şekilde yuvarlayarak köfte şeklini verip hazırlıyorum. Böyle minik minik köfteler şeklinde hazırlıyorum. Çünkü hazırlayacağımız cheeseburger de minik olacak. Köftelerin hepsini hazırladım. Şimdi önceden ısıtılmış tavanın içerisine köfteleri alıyorum ve hızlıca pişirmeye başlıyorum. Hamburger köftelerini biraz yüksek ateşte pişirdim. Alt tarafları kızarmaya başladıktan sonra hemen diğer yüzeylerini de çeviriyorum ve iki yüzey de piştikten sonra hızlıca bir servis tabağın içerisine alıp kenara kaldırıyorum. Köfteleri alır almaz aynı tavanın içerisine yarım ay şeklinde doğradığım 2 tane soğanı ekliyorum ve soğanları karamelize oluncaya dek pişiriyorum. Köftenin yağ ile piştiği için soğanlar çok daha lezzetli ve güzel bir karamelize hal alıyor. Soğanlar yumuşadıktan sonra artık karamelize soğan da hazır demektir. Şimdi hemen hamburger ekmeğine bakalım. Hamur yumuşacık bir kıvamda oldu. Çok güzel puf puf kabarıp mayalanmış. Elimi hafif unlayarak hazırladığımız hamuru mayasını alıp yoğurma matının üzerine alıyorum. Hamuru burada biraz yoğurup havasını, mayasını alıyorum.
Şimdi hemen yuvarlak şekilde getirip bir hamur kesici yardımıyla dilimleyeceğim. Toplamda 12 tane köfte hazırladığım için hazırladığımız hamuru da 12 eşit parçaya ayırıp beze haline getirip yuvarlayıp kenara alıyorum. Hazırladığımız hamburger ekmeği hamurunu elimle şöyle biraz büyütüyorum. İçine ilk olarak bir parça cheddar peyniri, ardından hamburger köftesini ve karamelize soğanı ekliyorum. Son olarak tekrar bir parça cheddar peynirini koyduktan sonra hamuru bir ucundan başlayıp gördüğünüz şekilde kapatıyorum. Hamurun bütün uçlarını böyle sıkı sıkı yapıştırıp birleştirdikten sonra minik cheeseburger artık tepsiye gitmek için hazır. Cheeseburgerlerin hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ve eğer bu mini cheeseburger tarifini denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka aşağıda bekliyorum. Hamurun alt kısmını sıkı sıkı kapatıp peyniri akmasın diye tepsiye alıyorum. Hamburgerlerin hepsini hazırladık. Şimdi üzerine bir yumurta sarısını ve bir yemek kaşığı sıvı yağı karıştırıp fırça yardımıyla sürüyorum. Evde hazırlayabileceğiniz en farklı ev yapımı hamburger tariflerinden bir tanesini hazırlamış oluyoruz. Aslında hamburger poğaça olarak da adlandırabileceğimiz bir tarif ama normal hamburgerden hiç ama hiçbir farkı yok. Lezzeti tamamen aynı diyebilirim. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz çünkü kapış kapış giden inanılmaz lezzetli bir hamburger tarifi oldu. Hazırladığımız ev yapımı cheeseburgerleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika pişiriyoruz. Altı ve üstü nar gibi kızardıktan sonra hamburgerleri fırından alıp sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Büyük küçük herkesin bayılacağı bir evde hamburger tarifi oldu. Eğer siz de benim gibi hamburger severseniz ve dışarıda yediklerinizden çok daha lezzetli hamburgeri evde yapmak istiyorsanız bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ev yapımı hamburger ekmeği, hamburger köftesi, karamelize soğanı ve cheddar peyniri ile gerçekten parmaklarınızı yedirtecek kadar lezzetli bir cheeseburger tarifi oldu. Şöyle hemen size o köftenin sululuk durumunu da göstermek istiyorum. Hamburger köftesi asla kurumadı, tam kıvamında böyle sulu sulu yumuşacık bir köfte. Ekmeği desen gerçekten tam kıvamında, ne çok kalın ne çok ince. İçindeki karamelize soğanı ve peyniri ile gerçekten muhteşem bir tarif. Eğer hazırladığım ev yapımı hamburger tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.